önerimiz şu olur. Neden yapmak istediklerini, neyi değiştirmek istediklerini çok iyi karar vermeleri ve soruna ya da kendi çözme araçlarına aşık olmamaları. Dinleyerek, özellikle de faydalanıcıları dinleyerek şekillendirmeleri sosyal girişim fikirlerini. Aslında faydalanıcı demek de doğru değil, bütün paydaşları dinleyerek. Örneğin çocukların sağlığı ile ilgili bir sosyal girişim kurmak istiyor. Ama alanda çalışan hiçbir sivil toplum kuruluşunu araştırmamış. Alanda çalışan özel sektördeki ürünlere bakmamış. Sağlığıyla ilgili sağlık problemi olan çocukların bir tanesiyle oturup konuşmamış. Ama aklına harika bir app gelmiş ve buradan işte buradan yürürüm dedi. O olmuyor işte zaten bir süre sonra gidiyor. Evet. O yüzden alanda bundan önce ne yapılmış, ne işlemiş, ne neden işlememiş ona bakmaları tabii ki önemli. Hali hazırda çalışmaları devam eden sosyal girişimcilerle konuşmaları, aynı damdan tekrar düşmemek için konuşmaları ve onlardan işte mentorluk almaları, belki bir süre o alanda gönüllülük yapmaları ve oradaki sorunları, konuları içeriden görmeleri ve dinlemeye açık olmaları aslında en çok. İnsan çünkü dinlemeye başladığında zaten tıkır tıkır işliyor. Yani o fikre aşık olmadan sürekli yenilemeye, değişmeye açık olmaları aslında önerimiz. NBC'de bir sosyal etki yanında çalıştığımız için yani hep en çok şunu diyoruz, yani gerçekten yani yaptığınız işlerde yani bu sosyal etki bir referans noktası olarak tutmak ve her zaman verileri, bilgileri toplayarak hareket etmek bizim için çok önemli oluyor. Yani bu yasa statütü aynı şekilde sizin misyona ve vizyona hangi altyapısı en uygun ve en iyi bir şekilde hizmet edecek, yani onu seçin diyoruz. Yani o bir gerçekten yani sizin bir modeliniz olacak ama yani o modelinin aslında nihai amacı bir etki yaratmak, insanın hayatı değiştirmek. O yüzden yani hep onu gözün önünde bulundurarak hareket edin ve dediğim gibi yani işi büyütüyorsam yani etkimi, sosyal etki aynı bir şekilde artıyor mu? Onu çok önemli bir nokta yani, çünkü bazı girişimler yani belli bir noktadan sonra daha fazla kişiye hizmet götürdüğünde aslında etkisini artırmıyorlar. Neyin olmayacağından değil de neyin mümkün olabileceği açısından bakmak. Yani bir bardağı oluşturduktan sonra satmaya çalışırken doğru işlemiyor olabilir. O zaman bardağı belki böyle değil, şöyle satmak gerekiyordur. Esnek olmak gerekiyor. Esnek olabilmek için de sürekli faydalanıcını ve müşterini tanıdığın, onlardan feedback aldığın bir yapıda olabilmen gerekiyor girişimci olarak. Ürününle ilgili, ürünün üzerinden koyduğun fiyatlandırmayla ilgili vesaire doğru feedbackler alıp sürekli ürünü ve servisi geliştirirsen zaten o zaman var olabilmeye devam ediyorsun. Bir de şöyle bir şey var, şöyle bir yaklaşım ve kültüre gelmek gerekiyor. Türkiye'de böyle bir şey yapınca başarılı olması gerekiyor. Başarılı olmazsa hem onun kurucusu da hem kendini daha kötü hissettiği ve artık insanların da onu başarısız adlandırdığı bir yerde. Halbuki girişimcilik yaptıkça öğrenilen bir şey. Yani proje geliştirdikçe, o proje battıkça, çıktıkça öyle üzerine koyabildiğiniz bir şey. Dolayısıyla da umutsuzluğa da kapılmamak lazım. Temelinde önemli olan şeyin o sosyal girişimin geleceği de öngören ve finansman konusunu iyice değerlendirerek kurgulanmış bir iş modeli olması gerektiğini düşünüyorum. Ve yani bir sosyal girişim açısından yarattığı sosyal fayda kadar ve sosyal etkisini ölçümlemek kadar iş modeli olmasının da önemli, yani hani listede 3. olamaz, yani tepede bir yerde olduğunu düşünüyorum. Baştan modeli kurgularken hani buradan çıkan ürünü kim satın alacak diye düşünülmesi lazım yani. Bu düşünülmeden çıkan bir iş zaten kolay kolay başarılı olamaz yani bir sosyal girişim olarak. Yani bunun düşünülmediği bir planı yani belki bir tane hibe alırsın, 2 tane hibe alırsın, sonra devam etmez yani. Ya bir sosyal girişim için en önemli şey yatırım değil yani. Bunun çok anlaşılması lazım. Girişimcilerin anlaması gerekiyor. En önemli şey müşteri yani. Ya konuyu iyi biliyor olmak, sorunu iyi biliyor olmak, sorunu yaşayanlarla birlikte çözümü tasarlamak bence önemli. Çoğu da çünkü masa başında gerçekten o sorunu yaşayan insan için doğru çözüm olup olmadığını bilmeden hani bir fikir tasarlıyor ya da proje tasarlıyor. Bu bir proje değil yani sonuçta. Evet, doğru. Aynen. Gerçekten o insanların ihtiyaç duyduğu ve işe yarayacak bir model olması lazım. Yani hani buna deniyor ya, işte prototipini yapmak lazım yani. Onu bir uygulayıp bir denemek lazım önce. Ekip önemli.
Size inanan bir ekibin olması, sizin kendi iyi ve kötü özellikleriniz, yani hepimizin çünkü zayıf olduğu noktalar da var. Bilerek hareket ediyor olmak önemli. İşbirliği yapıyor olmak önemli diye düşünüyorum. Yani bütün bu yolculukta vazgeçmiyor olmak bence en önemli şeylerden biri. İnanç yani. O içsel inanç önemli. Ki çoğu sosyal girişimcide var o zaten bence. Açıkçası. Takip etmek, esnek olmak önemli bir de. Yani çok aşık olmamak lazım kendi şeyine. O da bir sıkıntı olabiliyor bazen. Yani illa da bu yöntem. Yani yöntem işlemeyebilir, sonuçta yaramayabilir yani. Açık olup dünyayı takip edip mevcut araçlar nelerse onlara uyum sağlamak gerekiyor. Etki yönetimi, impact management diyoruz. Yani etkiyi yarattıktan sonra gidip etkiyi ölçmek değil. En başından daha hangi etkiyi yaratmak istiyorsak ölçme araçlarını başından kurgulayıp sürekli bir şekilde ölçmek gerekiyor ki doğru işi yapıyor muyuz? Doğru modeli, doğru çözüm yolunu yarattık mı? Hakikaten hedef kitle üzerine bir fark yaratabiliyor muyuz ya da nasıl bir fark yaratıyoruz? Ekip performansımız iyi mi? Hep bu ölçme sisteminin sosyal girişimlerin içinde mutlaka olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü amaç değişim yaratmak.